Şimdi Tofaş'ın bir diğer kronik arızası şu şekilde kalorifer anahtarı. Bunun içinde hiçbir şey yok. Bilginiz olsun. Bir tane metal parçası var. Bakın şu bacakları birleştiren şöyle bir metal parçası var. 3 tane de dokunacı var. Şimdi şu ortadaki kontaktan gelen artıdır. Hangisiydi o? Şu kalın kablo, lacivert kablo ortak nokta artı oluyor. Şu ortaya geliyor. Şöyle kapalı. Şöyle birinci devre. Şu maviyle şu kırmızı birleşiyor. Burada kırmızıyı şasi olarak kullanmışlar. Birinci devre bu. Şu anahtarı en sağa aldığımızda şurada yaylı bir bacak var. Şu üçüncü bacağa temas ediyor ve şu ikisini birleştiriyor. Şu kırmızı birinci devremiz. Şu lacivertle şu mavi siyah birleşince ikinci devre oluyor. Bunun içinde hiçbir şey yok. Bir tane metal var. Bunun ikinci devresinin çalışmamasının sebebi genelde ikinci devre çalışmıyor. Bakın. Burası 4,5 amper çektiği için bu bacak eriyip dışarı doğru çıkıyor. Çünkü bunun içindeki yay biraz güçlü. Burası eriyince, plastik eriyince, bakalit sanırım bu, plastikte değil. Yay bunu dışarı itiyor ve ikinci devre temassızlık sağlıyor. Bunu çakmakla ısıtıp bakın şu biraz içeri ittiğinizde şu ikinci devreyi 1 milim içeri itmeniz yetiyor. Bunu biraz içeri itip şöyle çift karışımlı yapıştırıcıyla sabitlemeniz gerek. Çünkü bu çift karışımlı yapıştırıcı bayağı yüksek ısıya dayanıklı. Bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Şuraları kastırarak, bakın şurada 2 tırnağı var. Şöyle direkt çat diye içine oturuyor. Şu da çerçevesi. Bakın şuralardan. Şuraya bir tornavida sokup düz tornavida şurayı dışarı doğru açtığınızda bu dışarı atar. Hiçbir şey yok içinde. Çok yüksek fiyatlara satıyorlar. O yüzden hiç endişe etmenize gerek yok. Bu şekilde tamirini yapabilirsiniz. Şimdi bunu yerine takıp göstereyim. Şuradan birinci devre 2 amper, 2,5 amper. İkinci devre 4,5 amper çekiyor. O yüzden burası ısınıp bu bacak dışarı doğru itiliyor. Böylece işlevselliğini yitiriyor. Yani yenisini almanıza gerek yok. Şöyle ben teybe buradan kontak vermişim. Şurası ortak bacağımız. Bakın şunu işte tek elle de çekmek. Şöyle. Eğer hepsinde aynıysa SLX tabi bu. Tofaş Doğan SLX. Şu lacivert kablo eğer sizde de böyle beyaz kırmızı geliyorsa artı ortaktır burası. Şu şekilde. Şu benim teybe gidiyor. Kontağa bağlamışım. Siyah ve mavi en sol eriyen bacak. Bakın şu yapıştırdığım bacak. İkinci devre. Buraya geliyor. Şu da kırmızı da. Bu da şasi. Kırmızıyı şasi yapmışlar. Bilmiyorum. Bu da birinci devremiz. Bakın şöyle. Bu ikinci devre. Şöyle kapattık. Kontağımı açtım. Şu şekilde. Bakın. Birinci devremiz. Şu da ikinci devremiz. Şu şekilde dokunuyorum. Şimdilik bir ısınma yok. Şöyle gayet de güzel çalışıyor. Kırmızı 2,5 amper çeker. Mavi siyah ikinci devrede 4,5 amper çeker. Hatta ben meraklılarına göstermek istiyorum. Bir saniye. Bakın multimetrem amper kademesinde. Problarım amperde. Şimdi şöyle direkt 2'ye aldığımda bakın şuraya değirdiğimde gördüğünüz gibi 4,2 amper çekiyor. İkinci devre bu şekilde 4,2 amper çekiyor. Bu da birinci devremiz. Bakın seri bağladık ampermetreyi. Şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi 2,4 amper, 2,5 ampere kadar güç çekiyor. Bu bilgiler işinize yarar. Bunlar önemli şeyler.
bunlara dikkat ediyorsunuz. Burası yüksek akım çektiği için şu ikinci devre pardon. Şu ikinci devre eriyor. Ve bu şekilde kullanılamaz hale geliyor. Yenisini alsanız da bu bakalit buradan eriyecek. O yüzden hiç gerek yok. Şuraya bir tornavida sokun. Bakın şurada şu ayaklar var. Şunun ayakları şurada. Buraya bir tornavida sokup şunu şuradan çıkartırsanız şu aşağıda şöyle U şeklinde bir demir var. Şu bacaklara temas ediyor. Yaptığı başka hiçbir şey yok. Bu kadar basit aslında. Böylece aracınızı kurtarmış olursunuz. Daha doğrusu yeni almaya gerek yok. Yani bu sanırım bu orijinali, bilmiyorum açıkçası. Şöyle 9412 diye bir kod var üstünde. Orijinal mi değil mi bilmiyorum. Kip markası. Bu şekilde tamir edebilirsiniz. Çok basit bir şekilde halledebiliyorsunuz. Çünkü kış aylarında Tofaş'ın içi fırın olur. Bilirsiniz. Popülerdir. Bu şekilde. Şöyle biraz tutmak istiyorum. Bakalım ısınacak mı? Yani şuralarda, kablolarda falan hiç ısı yok da zaten 4,5 amper çok yüksek bir akım değil. Şu bacağı eritir diye. Yok, hiç ısınma yok valla. Ama kalorifer ısındığında artık burada ısı oluşur mu bilmiyorum. Şimdilik bir şey yok. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar, çok yüksek fiyatlar vermenize gerek yok. Dünyanın en basit arabası Tofaş, bilirsiniz. Bu yüzden popüler olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bakın, şunun içini açtım ve bu şekilde tamir ettim. İçerideki bacakları biraz zımparaladım. Bunun ömrü daha uzun olacak. Çünkü şu bacağı ikinci devreye ısıya dayanıklı çift karışımlı yapıştırıcı sürdüm. İran yapıştırıcısı diyorlar ya. Hani onun en ucuz olanını da, ya orijinalini bulmak biraz zor tabi. Orijinal İran malı. Böyle 5 dakikada kuruyor. Hemen işinizi görebilirsiniz. Şurayı da monte etmek çok basit. Şurada uçları var. Yani hiçbir zor yanı yok. Şurada 2 tane vidası var. Şu kesik taraf sol tarafa gelecek. Dikkat edin. Tekrar kablolara bakın. Sizdeki de muhtemelen aynıdır. Lacivert artımız kontaktan geliyor. Kırmızı beyazla birlikte. Soldaki mavi siyahımız ikinci devre. Kırmızımız birinci devre. Ama bunların ikisini de şase yapmışlar. Yani buradan artı geliyor. İçerideki tırnak burayı birleştiriyor. Şöyle biri açtığımda şunun altında yaylı bir tırnak var. Şu ikisini birleştiriyor. İkiye aldığınızda şununla şunu birleştiriyor. Çok basit yani. Bu şekilde kendiniz de halledebilirsiniz. Böylece yani buna 200-250 lira vermek çok mantıksız. 10-15 liralık, 20 liralık ürünlerdi bunlar. Sonuçta Tofaş, Bursa'da üretilen bir araç. O yüzden bu şekilde çok basit haliyle tamir edebilirsiniz. Tekrar görüşürüz. Böyle çalışırken de göstermek isterim. Motor çalışırken akü 14 voltla şarj edildiği için daha yüksek akım çeker. Bütün motorlar, bütün elektrik tesisatı. Bakın. İkinci devrede daha canlı çalıştı. Motor çalıştığı için. Yani durmuşken 12 volt, motor çalışırken de 14 volt elektrik tesisatı beslenir.